İzdiham var burada. Okul dağıldı. Motoruyla almaya gelmişler, görüyor musunuz? Kaspar takılıyor. Buralar böyle yan yana paralel bir sürü yerleşim yeri. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Ben çok iyiyim. Neredeyim? Şangay'dayım. Çok güzel bir şehir. Yani Pekin'den daha güzel olduğunu söyleyebilirim benim için. Doğu Çin Denizi'nin kenarında zaten, yani bir deniz kenarında olması da elbette ki artı bir değer. Peki burada nerede kalıyorum? Huangpu denilen bir bölgesi var, meşhur. Çok merkezi bir bölgesi. Orada bir hostel tuttum. Puanı çok yüksek olan, fiyatı da gecelik 400 TL olan. Sonra akşam böyle saatlerce yolculuktan sonra, sormayın oraları, kayboldum falan. Hostele bir vardım. Aman Allah'ım. Gerçekten o kadar kötü ki. Yani yatağım temizdi, tuvaletler temizdi. Temiz gözüküyordu en azından görüntüde. O yüzden kaldım. Bu gece de kalacağım. Yarın vınlıyorum. Belki uzatırım demiştim. Duruma göre yok. Bir de şöyle bir durum var Çin'de. Çok büyük olduğu için burası, bir yerden bir yere gitmek ancak trenle falan, işte uçakla oluyor. Ve minimum ulaşım için ödediğim para 1000 lira. Trenle olduğunda o da çok para gidiyor. Yani gitmek istediğim yerlere inanılmaz çok para harcıyorum. O yüzden de konaklamadan daha da kısmam. Yediğimden, yani lüks tüketimden tabii ki aç kalmıyorum ama yani lüks de değil, işte pazardan mazardan açıktan ne bulursam falan öyle yiyeceğim bir durumdayım. Çünkü bu ne binası böyle acaba? Gelin bakalım. Dediğim gibi çok para yiyor bu ülke. Çünkü detaylı gezmek istiyorum. Şangay'ı yürüyerek gezebileceğim. O yüzden de şehri şimdiden sevdim. Yani en azından gezmek istediğim bir günüm var. Gezmek istediğim her yer yakın şu an bana. 1937'de Çin ordusu burayı savunmak için, Japon işgaline karşı, Xi'an deposuymuş burası. İşte burayı savunmak için yola çıkıyor. 4 gün 4 gece süren şiddetli bir savaş oluyor burada. Sonra böyle bir anıt haline dönüştürmüşler burayı, o insanları anmak adına. Bu Xi'an deposu özel coğrafi konumu nedeniyle Japon işgalciler tarafından çok sık saldırılıyormuş. Özellikle deponun batı ve kuzeyinden saldırıyorlarmış. İşte bu batı duvarı en yoğun ateş gücüyle saldırdığı yön olmuş. Mermi deliklerini falan da görüyoruz zaten. Huangpu Nehri geçiyor şehrin içinden. Denize dökülüyor. Onun kollarından birine ya da direkt nehre ulaştık, bilmiyorum. Bu duvarın arkası, evet. Evet, suya kavuştuk. Böyle rastgele yürüyorum şu anda. Ay, bayılıyorum, rastgele yürüyorum. Metroya binmiyorum, yerin altından gitmiyorum. Oh, oh. Böyle buradan düz devam ettim miydi? People Square dedikleri bir yere gideceğim. Ne meydanıymış? İnsanların meydanı mı? Öyle bir şey ama. Ne var orada görelim. Yani şu mesela bir apartman. Ya küçük bir sürü penceresi üstünde. Şehir düzenlemesi de pek bir hoşuma gitti. Valla bayağı güzel bir şehirmiş ya. Ya hiç Çin'i merak etmezdim. Hiç öyle bir hevesim yoktu. Buralara gelmişken geleyim falan deyip gelmeden önce biraz araştırınca böyle bu ne olup acayip heyecan duyduğum bir ülke oldu. Ve yani çok iyiler arkadaşlar. Almış başlarına gitmişler, ben size söyleyeyim. İyidir kötüdür bilmem. Doğallıktan yanayız ama yok yani çok biz yani buralara gelince birazcık gerideyiz. Şangay dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri. Pekin de aynı şekilde listenin, yani ilk 10'a girerler herhalde. Biri, yani Şangay 25 milyon nüfusu var. Şeyin de, Pekin'in de 18 milyon civarı nüfusu var. Şimdi bu kadar böyle kalabalık, dünya kalabalığı iki şehri üst üste gezdikten sonra biraz canım çıkmadı değil tabii. Ay, burası neymiş böyle acaba? Ya gelin bir girip bakalım. Merak ettim. Evler herhalde bunlar. Çamaşırlarını asmışlar diye düşünüyorum. Önce bir dükkanlar mı dedim. Hani mağaza, kıyafet satıyorlar falan. Yok, öyle değil. Biri çekim mi yapıyor da yok.
çalışma yapıyor. Uzayalım. Ne yazıyor acaba burada? Bir şey yapayım Google çeviriyle. Elektrikli bisiklet, yasaktır yazacak. Rastgele park etmeyin. Rastgele şarj edin. Yanlışlıkları önlemek için bla bla. Tamam, ben mahalleyle ilgili bir şey yazıyordur belki demiştim ama olmadı. Devam. Yani böyle buralar böyle yan yana paralel bir sürü yerleşim yeri. Muhtemelen evlerin içi küçücük ve böyle dışarı asıyorlar. Birinin evine mi gidiyorum acaba? Burası çıkacak mı? Böyle devam ediyor. Neyse biz ana yola çıkalım. Hemen bir paralelinde de ana cadde var. Geçen ukuleleni niye taşıyorsun diye yazan arkadaşlar vardı. Bakın şimdi de taşıyorum mesela. Geçen sefer deniz kenarı böyle keyifli çıkar giderim orada bir yerlerde takılırım falan bütün gün. Şehir dışında parklara gideceğim falan diye düşünmüştüm. Artı galiba hostel de değiştiriyordum. Hatırlayamıyorum şu anda. Yani bir sebebi vardı manalı. Şu an mesela çalmayacağım. Çok aşikar şehir geziyorum. Yani sokakta açıp çalacak seviyeye gelince onu da yaparız ama şu an alma sebebim kaldığım hostele hiç güvenememem. Küçük bir tane dolap verdiler bana kilitli. Onun içine anca çantamdaki değerli bulabileceğim birkaç bir şey koydum. Yanımda biraz nakit var onu koydum yani. Değerli dediğim başka bir şey yok zaten. Bunu bırakamadım ya. Bu sığmıyor dolaba. Çalınır malınır ağlarım yani. İçeriden çılgın bir koku geliyor ve bu kadar insan park otel. Yani otel check-in olamayacağına göre o bir kafe mafe bir şey herhalde ne bileyim bakacağım şimdi. Ama yani kilometre abartmayayım. Bayağı yüzlerce insan falan var sırada ya. Valla ne kadar meşhur olursa olsun hayatta bekleyemem öyle yerleri ben. Gerekirse yemem, içmem, görmem yani öyle diyeyim. Park buldum, yeşil buldum. Gezeceğim. Size çok az çekiyorum yani sıkılırsınız diye. Ben yani bayağı vakit geçiriyorum aslında parklarda. Çok büyük bir park değil ama çok huzurlu. Oh be. Yani bütün şehirlere böyle alanlar yapmak lazım. Bolca parklar. Yani şehir düzenlemesi işte bizde pek olan bir şey değil. Artık yapıyoruz parklar neyse ki. Ama yani bu çok yeşil. Öyle düz çimenli olmaz. Tabii zamanla oluyor bu yeşillikte. Umarım böyle daha bol yeşilimiz olur. Orada abim dans ediyor. Hiç tai chi yapana falan denk gelmedim. Parklarda oluyor diyorlardı ama bu abiminki tai chi değil yani başka bir şey yapıyor. Dans ediyor diyelim. Şu kavgayı şöyle ufak çekeyim birazdan çünkü bana kızacaklar niye çekiyorsun diye. Kadınlar birbirine girmiş durumda. Abimin umurunda değil orada dans ediyor ama burada teyzeler birbirine girmiş yani. Şimdi yanımdan bir tane amca geçti. Böyle o kadar zor yürüyor ki. Sakatlığı var. Yaşı da var muhtemelen. Şapkadan yüzünü göremiyorum. Ama bir rahatsızlığı var. Ve yine de böyle aşırı yavaş bir şekilde yürüyüşünü yapıyor. O kadar böyle hayranlık duyuyorum ki böyle insanlara, bu azme, hayattan kopmayışına. Yani bizim Türk toplumunda şu çok var. Millet ne der, nasıl gözükürüm acaba? Sırf bu yüzden bile yaşayamıyor insanlar. Ya şurada şu yürüyüşü, ay şimdi garip gözükür diye bile yapmayan inanın yani binlerce insan var. Ve hayatı kaçırdıklarının farkında değiller. Keşke bir noktada o dönüşümü yaşayabilseler. Çünkü hiç önemli değil Allah aşkına yani
kimin sizin için ne düşündüğünün şu dünyada, şu yaşamda, şu gelip gideceğimiz, artık nereye gideceğimizin belli olmadığı şu yaşamda hiçbir önemi yok. Yine gaza geldim. Burada ne oluyor? Dağılın. Çok kalabalık. Bugün günlerden çarşamba bu arada. Gerçi saat 12 ama yok yani bunlar başka bir sebeple toplanmış herhalde. Parktan çıktım şimdi. Şunu fark ediyorum. Parktaki sessizlikle buradaki sessizlik neredeyse aynı, biliyor musunuz? Yani şehirde bir uğultu yok bu şehirde. Ya çok kalabalık bir yerinde değilim ama yok yani araçların elektrikli olmasının da çok büyük bir katkısı var buna. Kesinlikle beyin şey yapmıyorlar yani böyle. Anladınız siz onu. Bilmem, bir huzur var bu şehirde ya. Bu bölgede böyle işte müze olsun efendim, tiyatro, exhibition center, bir sürü bir şeyler var ve görevli çok var, yani polis çok var burada. Devlet daireleri herhalde, bilmiyorum ne binası bu. Haritada da bakıyorum, göremiyorum, üstünde de Çince yazıyor. Mühim binalardan biri herhalde. Şu karşısı People's Square ve o da Şangay Müzesi olarak görüyorum haritada, eğer yönümü doğru gösteriyorsa. Ama buradan oraya bir türlü geçemiyorum şu anda. Bir alt geçit, bir yaya geçidi, bir şey lazım. Böyle bir alt geçit yapmışlar. Ama yani tavana kafam değecek neredeyse, o kadar alçak. Bak şöyle. Anlaşılıyor mu mesafe acaba? Yerden tasarruf, yani koca alana. Bakın bayağı üstünden yiyorlar. Görüyor musunuz? Ne güzel bir histir. Burada bir Fransız bölgesi varmış. Şimdi bulunduğum yere yarım saat mesafede, oraya doğru gidiyorum. Şirin bir sokakmış burası. Neredeyim bilmiyorum. Şangay sokaklarından görüntüler olsun size bolca. Bu arada halim de bu. Yani hava hala kesinlikle Pekin'den çok daha sıcak. Ama şu an burası iyi. Gerçi de demin bir esiyordu. Uf. Yani hiç süs müs yapmak yok bizde. Oh, şimdi anca ısındım ya kafayı örtünce. Ay, çok güzel bir caddeye geldim şu anda. Komple ağaçlar tünel olmuş. Bu yolda yürümekten çok keyif aldım. Yani hem çok yeşil, hem çok düzenli, hem araba çok olsa da böyle bir, ne bileyim, sakin, sessiz yine de. Güzel bir yerdeyim. Neresi bilmiyorum ama bu işte Fransız mahallesine doğru gittiğim yol burası. Az önce eziliyordum bir motor tarafından. Yeşil ışık yandı. Yola çıkmamla birlikte o da virajı alıyormuş. Frene bastı, sola kırdı, o da düşüyordu zaten. Tam esniyordum, içime kaçtı esnemem. Ama ödüm koptu ya. Deli gibi motor kullanıyorlar, çok dikkat edin. Yani hiçbir şekilde kırmızı yeşil ışık falan bakmıyorlar. Yani saçmalık. Kore'de de Çin'de de deli gibi yere tükürüyorlar ama böyle yani balgamlı balgamlı, ses çıkara çıkara. Hiçbir şekilde ayıp değil bunlar da sanıyorum. Çok rahatsız edici. Sürekli var. Bu nedir ya? Bu konuda gelişememişsiniz, olmamış. Ay, Uniqlo varmış. Japonya'da bu mağazadan kendime hayır ben large almam ya, ben small giyiyorum deyip tamam iyi peki medium olsun falan deyip bir tayt almıştım. Bağırsak düğümlenmesi geçirdim diyebiliriz yani sonrasında. O kadar küçük ki bedenleri, yani neyin şeyini, hırsını yapıyorsun ya, manyaklık. Ay, yol çok enfes. Bir sürü böyle butik mağazalar da var burada. Ama tabii ben hiçbirine girip bakmıyorum. Şu ana kadar çantamdan birkaç bir şey çıkardım, biliyor musunuz? Birkaç hostelde bıraktım. Bir tane ekstra içlik, 2 içlik getirmiştim. Birini bıraktım. Ondan sonra başka ne bıraktım ya? Birkaç böyle vücut kremi, işte duş jeli falan gibi böyle minik tüplerde onları, aseton, oje onları. Yani
Şu an 20 gün oldu. 20 gündür kullanmadığım hiçbir şeyi çantamda kendime ağırlık yapmamak için. Bir tane plaj havlum vardı. Onu yine çıkardım. Çünkü her otel havlu veriyor zaten. Plaj havlusuna ihtiyacım olduğunda alırım diye. Şu an aklıma gelenler bunlar. Yani çantamı giderek daha da hafifletmek amaç. O yüzden şimdi buralarda falan böyle hiçbir şey bakmıyorum zaten hani almak için. Şöyle size göstermiş olayım ama yani minik butikleri. Yaklaştıralım. Okul dağıldı. Çok şirin oluyor bunların çocukları ya. Japon çocukları da acayip tatlıydı. Herkes motoruyla almaya gelmişler, görüyor musunuz? Kaspar takılıyor. Fransız Mahallesi diye geçen bölge burası gözüküyor haritada. Şunu söyleyebilirim ki Şangay'a gelindiğinde gelinmesi gereken bir yer bana göre. Çünkü o bütün gökdelenlerin, büyük büyük AVM'lerin işte ne bileyim olduğu alandan çok farklı. Böyle alçak katlı binaların olduğu, zaten bu ağaçlar bence bütün olay burada. Her yer yani bütün sokaklar sağlı sollu, hangi sokağa girdiysen burada hep aynı bu tarz. Bir sürü kafeler, işte restoranlar, dükkanlar, kıyafet satan falan böyle orijinal, tatlış bir yer. Bu bölgenin tam ismi aslında Fransız İmtiyaz Bölgesi'ymiş. Mahallenin ismi bu. Sebebi de, bana şirin gelmesinin sebebi de buymuş zaten. Yani tamamen mimarisinden sebep. Böyle alçak katlı evler, çok şirin kafeler, restoranlar var ya. O sebepten, çünkü Fransız etkisini gösteriyor. 1940 işte 43'lere kadar falan, yani 2. Dünya Savaşı dönemine kadar da zaten bu bölge Fransız sömürgesiymiş. O yüzden arkadaşlar bu bölge Fransız Mahallesi dedim ama Fransız İmtiyaz Bölgesi mahallesiymiş. Tepelerde hep böyle çamaşırlar asılı, yani asacak yerler var. Mesela bugün sabah görmüştük. Hemen bir caddenin yanında diyordum ya, böyle buralardan giriyorsun. Otobüs geldi. Arka tarafta evler, daracık sokaklar arasında yaşayanlar var. Şuradan da bir girelim hadi. Ben böyle böyle sabaha kadar yürürüm ki. Şu caddeye baksanıza ya. Çiçek mübarek. Yani hemen o görünen yüzün arkasında evler aynı bu şekilde. Akşamı ettim. Hala yürüyorum. Bu caddede de böyle büyük markalar var. Yine büyük derken işte spor markaları, bildiğimiz Adidas'lar, Nike'lar, Under Armour'lar falan. Puma var ileride. Skechers gördüm demin. Var da var yani. Spor olayı burada. Fransız mahallemizden çıktık. Gökdelenlerin arasına gene girdik. Şimdi buradan otelime doğru dönüşe geçtim artık. Yürüyorum. Gece şehri izlemek de ayrı güzel oluyor. Güvenli de olunca hiç problem yok. Nehir kenarına doğru ilerliyorum. Orada The Bund diye bir yer var. Yani nedir ne değildir, gidince göreceğiz nasıl bir yer. 2 kilometrelik yolum var. Ne tatlı bir yere geldim. Yine yolun üstünde böyle çok güzel gördüm, ışıl ışıl saptım. Gelmeye çalıştığım yer burası değildi aslında. Neredeyim bilmiyorum. Ama burası da böyle bir ana cadde. Buradan şöyle yürüyelim. İşte bu yüzden şehri yürüyün diyorum size. Metrolarla, otobüslerle, taksilerle olmuyor yani bu iş. Yürüyebileceğiniz şehirleri yürüyün bol bol. Uhu. Bayağı yalnız önemli bir noktasıymış burası. Zaten bu The Bund'a giden yollardan biri olsa gerek. Ya burası Nanjing Road'muş ya. Nanjing midir nasıl yazılıyor okunuyorsa.
vardı aklımda buraya gelmek. Bildiğim bir yer yani, okumuştum internette. Oturdum şöyle bayağıdır burada böyle. Etrafı izliyorum. Çok keyifli, ışıl ışıl her yer. Nasıl buldunuz burayı? Yine bir Apple mağazası ve içerisi izdiham. Yani ne oluyorsunuz ya? Tebrik ediyorum Apple'ı. Vallahi. Wow, Duband'a geldik. Buradan enfes bir manzara var şu anda. Çok iyi. Çok iyi. Tüm bu görsel şölen yetmiyormuş gibi şuradan birazdan nehir kenarına çıkacağız. Oradan daha da bir enfes gözükecek eminim. Hazırsak kamerayı sola döndürüyorum. Az sonra. İzdiham var burada ama hak ediyor bu manzara, bu izdihamı. Gerçekten çok güzelmiş. Mikrofonumun şarjı bitti. O yüzden biraz dış sesi fazla alıyoruz. Duband'dayız arkadaşlar. Şangay'a geldiğinizde burası bir numaraya koyun. Gelin bu caddeden ayrılmadan bir de şuranın içine girelim, neler var yemek. Burada mantılar. Gayet güzel gözüküyor her şey. Burada deniz yosununa sarılmış bir şey galiba, bilmiyorum. Thank you. Böyle burası aşağıya doğru devam ediyor. Hadi gelin inelim. Rengarenk. Evet, böyle bir şey. Anladık konsepti. Ama benim karnım aç değil. Şöyle aynen geri çıkıyorum.
Burada yine dev bir mall var, AVM var. O kadar ışıl ışıl ki her yer. Yani artık bir süredir çekmiyorum. Böyle etrafı izleyeyim diye. Anladınız konsepti. Çok çok güzelmiş. Bu Nanjing Caddesi bayağı iyiymiş yani. O minik kırmızı trenler, şunların yanındaki bak arkadaki açık olan 10 yuan yazıyordu yani 50 TL'ye. Yok arkadaş ben yürüyemem ta oralara dersen bir kişi 50 TL. Böyle dev bir istasyon olamaz, koşturuyorum. 20 dakikam kaldı, o kadar zor buldum ki buraya kadarki kısmını bile. Güvenlikten geçmek, etmek, pasaport kontrolü. Kesinlikle hızlı tren için, Şangay için özelinde söyleyebilirim. Bayağı erken gelin. Ekrandan biletimi bulmam lazım. Dön. 10.50. 8A. Yani bu böyle şu numaraları bulmak. Ya buraya gelmek bile inanın çok dertli. En son bir tane görevliye gittim söyledim. Diyor ki böyle git dedim. Nereye? Yani böyle dev gibi bir alan. Adam beni bayağı bildiğin götürdü gideceğim yere. Çıkarttı. 2. kata çıkmam gerekiyormuş. Ondan sonra da dediğim gibi zaten hem kalabalık hem de güvenlik kontrolü. Böyle bir şey beklemiyordum. Ki yani 2 saat erken falan çıktım otelden. Ve şu an 20 dakikam kaldı. Kapıma geldim ama sanırım daha kapı açılmadığı için bütün bu izdiham. Bir kahve alayım ben önce. Nereden, nasıl? Bulamadım. Kapıda açıldı. Artık geldim. Belki içeride var mıdır? Satıyorlar mıdır? Keşke. Geldim. Benim ticket'ımın üstünde ne koltuk ne bir şey yazıyor ya. Nereye bineceğim ben bilmiyorum ki. Yani 2. sınıf bilet aldım. Bir tek o var başka. Elimde burası second class mesela. İstediğim yere girebiliyor muyum? Birini bulup sormam lazım. Görevliye sordum. Pasaportumdan kontrol etti sistemden. Bana koltuk numaramı söyledi. Niye yazmıyor bilmiyorum. 3 numara. Bu 3 müsün? Allah'ım tam mal gibiyim gerçekten. 3 müyüm? 3'te miyim? Evet 3'teyim. 2B'ye geçiyorum. Tam zamanında kalktık. 1 dakika. 1 dakika rötar var. Koltuğum hiç güzel değil. Ortadayım. Olsun. Rahat, geniş. Şöyle biraz gezinelim. Hem de kahve bakıyorum var mı diye şimdi sordum. Cevap bekliyorum. Başkasına yönlendirdiler. Kahvemi buldum, getirdiler ama 27'ymiş ücreti. Yani 185 lira. Starbucks'mış. Yani öyle oldu. Geldim, Huangshan'a geldim. Şimdi bir saatlik daha yolculuğum var. Otelimin olduğu bölgeye, merkeze doğru. Otobüs diyor, sola diyor. Benim 21 numaralı otobüse binmem gerektiği yazıyordu internette. Şimdi onu bulmaya çalışacağım. Yani olması gereken şu ki tam otelimin yanında bir bus stop, yani otobüs durağı varmış. Bakalım öyle miymiş? Zira Maps.me çalışmıyor. Maps.me ile şu anda harita kurdum. Bana 4,5 saat veriyor. Yani beyni yandı. Onun bazen beyni yanıyor. Ben anlamıyorum. Nasıl ama harita burada. Yani bunu anlamamı bekleniyor. Şimdi ben yine Google Chap'i kullanacağım. Şaka ya. Bu arada 21 görüyorum ileride. Her gittiğim bölgede yeni bir barkod oluşturuyor. O yüzden ilk bindiğimde böyle birkaç dakika işlem yapmam gerekiyor. Ama bindim, gidiyoruz.
Giderek uzaklaşıyorum ama ne kadar yakınlaşacağımızı da bilmediğim için. Sonuçta hemen otelin önünde bir otobüs durağı var, yani oraya gidecektir, turlayacaktır. Değil mi? Yoksa çok yürüyeceğim. Dönsene sola artık. Şu kırmızı noktaya gitmeye çalışıyorum, şuraya. Mavi de benim. Sola dön. Dönüyoruz oley. Vallahi da en rahat ulaşımım oldu. Bak bu mavi buraya doğru gidiyor. Bildiğin otelin içinde bırakacak beni. Oh be. Az rahat edelim yahu. İndim. 1 dakika yürüyeceğim sadece. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim size. Ben bütün bunları nasıl ineceğim, bineceğim yere internetten bakıyorum ama İngilizce kaynaklardan bakıyorum. Belki Türkçe de bulunabilir ama İngilizce de kesin birileri gelmiş oluyor, yazmış oluyor. O yüzden çok rahat neye bineceğim, nerede ineceğim görüyorum. Yani hiç bununla uğraşmayayım, ben oraya gideyim orada sorarım diyorsanız, İngilizce bilen birini bulursanız ya da Google çeviriyle uğraşırsanız çözebilirsiniz tabii ki. Daha zor olur sadece. Ve burası Şangay'dan, Beijing'den farklı olarak şunu söyleyebilirim. Hiç İngilizce yazmıyor. Otobüslerde de durak isimleri falan tamamen Çin alfabesiyle. O yüzden elinde haritayla böyle baka baka anlıyorsun. Yoksa mümkün değil yani anlayabilmen. Ama gözünüz korkmasın yani. Gayet rahat geldim bakınız. Oh, çok güzel. Küçük bir yere gelmiş olmanın mutluluğu var şu an üstümde. Ve odama geldim. Aa, çok güzel. Burada da yine hostel bulamadım ben. Hostel yok yani. Ama buranın geceliği 500 lira sadece. Yuhu! Özel odam var gene. Ay o kadar güzel bir duygu ki bu. Şimdi burası benim kaldığım bölge. Hemen bir tane tren istasyonu var yanımda. Dibindeyim. Merkeze çok uzak dediğim 2 kilometre falan ama merkez şöyle şu tarafta. Ama burası küçük bir yer olduğu için tabii epey bir mesafe oluyor. Otele yerleştim, bir güzel dinlendim falan. Yarın dağa çıkarım diyordum. Yarın da dinleneceğim. Oteli de bir gün daha uzattım. Şöyle güzel bir dinlenip öyle gideceğim. Çünkü çok seviyorum böyle minnak yerleri. Böyle çok şeker bir yere geldim şimdi, böyle mahalle arası. Direkt yani lokal yemek. Acayip de tatlılar. Thank you. Ama ne yiyeceğim bilmiyorum çünkü hiç anlaşamadık. Yani sebzeye benzeyen ne varsa aldım. Bu arada acayip lezzetliymiş ya. Ne yediğimi gerçekten bilmiyorum ama sebze. Bir de çok tatlılar. Bununla yiyemeyişime bayağı güldüler. Gösterdiler bana falan. Ay alın. Kaşık getirdiler. Hayır dedim ya, bununla yiyeceğim. Ben sushi yemiş insanım diyemedim yani. Bir şekilde niyeyse yiyemiyorum. Elim ayağıma dolandı ya. Pratik kaybetmişiz. Yemeğimi yedim, parayı ödeyeceğim, ne kadar diyorum, bana böyle eliyle, şimdi gösteremiyorum, böyle çarpı işareti yapıyor falan. Anlamıyorum nedir, beni dışarı çıkardı, kapının üstünde yazan harfleri okutuyor. Çince yazıyor tabii ki, nasıl anlayayım? Yine Google çeviriyle bakarsın 10 yuanmış, 50 liraya dünyayı yedim. Çok tatlılardı.